Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine önemli bir videoyla karşınızdayız. Sayın gazeteci yazar Adem Yavuz Arslan'la 15 Temmuz darbesindeki ilginç yerleri, mekanları ve kişileri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konumuz Boğaziçi Köprüsü. Adem Bey, Boğaziçi Köprüsü'nü kesmek, Boğaziçi Köprüsü'nü ele geçirmek yani darbecilerin devamlı kullandıkları bir metot mu? Normal bir şey mi bu? Boğaziçi Köprüsü düğünlerle birlikte 15 Temmuz'un en enteresan ayaklarından bir tanesi. Yani amacın darbeyi başarılı olmasına yönelik bir çalışma değil, aksine psikolojik harp, özellikle de toplumsal hareketlilik için bir nokta, seçilen bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Yani Boğaziçi Köprüsü'nün bir şeridini trafiğe kapatarak darbe yapmanın hiçbir anlamı yok. Darbe yapmaya kalkarsanız bu şekilde, yani Boğaziçi Köprüsü'nün bir şeridini kapatarak neyi amaçlayabilirsiniz? Ne yapacaksınız? Yani siyasilere yönelik bir hareket yok. Bakın 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan bir tane siyasi yok. 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan üst düzey bürokrat yok ama Boğaziçi Köprüsü'nün bir şeridini trafiğe kapatmaya çalışan 20 civarında askerden bahsediyoruz. Şimdi bu ifade, hep söylediğim, hep daha önce de anlattığım şey şu. Eğer 15 Temmuz'u anlamak için 15 Temmuz'u bir darbe olarak, başlık olarak yazın, altına yaşananları koyun, karşınıza çok absürt bir tablo çıkıyor. Ama 15 Temmuz bir istihbarat operasyonudur ve adım adım planlanmıştır deyip başlığı bu şekilde yazıp altına yaşananları koyduğunuz zaman her şey tam anlamıyla oturuyor. İşte Boğaziçi Köprüsü de tam onlardan bir tanesi. Yani neden onlardan bir tanesi? Bir kere 15 Temmuz'da Boğaziçi Köprüsü'ne akşamın 9.30'unda asker çıkartarak, saat 10'da köprüyü kapatarak ne yapmak istiyorsunuz? Yani bir kere akşam saati, prime time televizyonculuk tabiriyle, o saatte darbe falan olmaz. Darbenin temel esprisi sabaha karşı 3'te, 4'te, 5'te olur. Herkes uyuyorken olur, insanlar uyandığında zaten iş işten geçmiş olur. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Türkiye'de darbe e, hiç görmediğimiz bir şey değil. Türkiye'de 10 yılda bir askeri darbe oldu. Yani darbenin ne olduğunu biliyor Türkiye. Ama böyle bir olayın ne olduğunu bilmiyoruz. Yani 15 Temmuz akşamı bir grup asker Boğaz Köprüsü'nün bir şeridini trafiğe kapatıyor. Ne yaptıkları belli değil. İşlerinde harp okulu öğrencileri var. Niye orada oldukları belli değil. Tatbikata gidiyoruz denmiş. Çocuklar almışlar, oraya getirmişler. Bu işin bir boyutu. Yani bu tam anlamıyla bir kamuoyu oluşturma, insanların gözüne sokma operasyonu. Darbeyi, Boğaz Köprüsü İstanbul'un en görünen yeri çünkü. Oraya asker çıkartarak bir bakıma halkı meydanlara çekme projesinin ilk adımı atılmış oluyor. Şimdi tuhaflıklar zinciri sadece bir grup askerin oraya çıkması değil. O askerler Maltepe'deki Zırhlı Tugay'dan geliyorlar. Maltepe'den çıkıp Boğaz Köprüsü'ne gelinceye kadar hiç kimse ne oluyor, bu askerler nereye gidiyor demiyor. Bu bir soru işareti. Tanklar mesela, sadece orası değil. O tanklar oradan çıkıyorlar, İstanbul'un muhtelif yerlerine gidiyorlar. Ve mesela hiç kimse bu tankları durdurmuyor. Ya bir dakika kardeşim, bu tanklar nereye gidiyor akşam 9.30'da demiyor. Böyle bir tuhaflık var. En tuhaflıklardan bir tanesi de şu. Daha asker köprüye çıkmadan önce İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Meclis Araştırma Komisyonu'nda Kasım 2016'da verdiği ifadede diyor ki, saat 9.30 civarında biz diyor, bir de önce şunu söyleyeyim, saat 20.30 ile 21 arasında biz iş toplantısı yapıyorduk diyor. Geniş katılımlı. Binlerce polis o akşam görevde. İlginç bir tesadüf. Bütün müdür yardımcıları o anda aktif. Yani yaz ortası, en azından bir kısmı tatile falan gitmesini beklersiniz. O da yok. Hepsi görevde. Ve saat 21.30 civarında ilk olarak bazı generaller emniyet müdür yardımcılarını arıyor. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yaklaşık 40'a yakın yardımcısı var. Bu yardımcılardan bir kısmını arıyorlar. Diyorlar ki darbe oluyor. Bizimle çalışın. İşbirliği yapın. Şimdi size yani mantığa uyan bir hamle mi? Yani bir darbecisiniz, darbe yapacaksınız. Akşam 9.30'da, gecenin 3'ü falan değil. Daha hiç kimse darbeden haberdar değil ama emniyet müdür yardımcılarını arayıp işbirliği yapalım diyorsunuz. Ya bunun bir izahı yok. Hatta o kadar absürt bir durum ki Mustafa Çalışkan meclisteki komisyonda diyor ki bunun şaka olduğunu falan sandık diyor. Herhalde meczup birileri bir şeyler yapıyor diye düşündük diyor. O kadar absürt bir durum. Onlar da ciddiye almıyor. Ayrıca Mustafa Çalışkan mecliste diyor ki ya akşam 9'da darbe mi olur diyor. Darbe dediğin gece 3'te 4'te olur diyor. Böyle bir hamle yapılırsa biz kıpırdayamazdık diyor. Evet, Mustafa Çalışkan yani Mustafa Çalışkan diyor ki bu saatte darbe mi olur? Bir de generaller, darbeci generaller emniyet müdür yardımcılarını arayıp beraber çalışalım, teslim olun ya da işbirliği yapın teklifinde bulunuyor. O kadar absürt bir durum ki Mustafa Çalışkan bile diyor ki herhalde bir meczubun biridir diye düşündük diyor. Bu saatte darbe olmaz. Böyle bir hamle, yani bir de darbeciler niye emniyetçileri arayıp da adeta hani ben senin evini soymaya geliyorum diye ev sahibini aramak gibi bir şey yani. Şimdi buradaki tuhaflıklardan bir tanesi de şu, yeri gelmişken söyleyeyim. Mustafa Çalışkan Emniyet Meclis'teki ifadesinde diyor ki darbe sabaha karşı olsaydı kıpırdayamazdık.
darbeciler başarılı olurdu. Şimdi bunu Mustafa Çalışkan biliyor emniyetçi olarak. TSK'nın generalleri bilmiyor mu? Darbeciler bilmiyor mu? Ya bunu size bana sorsalar ben de söylerim. Yani akşam 9.30'da darbe olmaz diye. Ama bir grup asker aralarında harbiyeli çocuklarla birlikte Boğaz Köprüsü'ne gidiyor. Ya bu dediğim gibi bu amaç darbe yapmak değil. Burada amaç halkı sokağa çekmek için bir plan yapmışlar. Görünür kılmak için başarısız olmaya yönelik bir hamle yapılmış. Devamında ne oluyor? Birinci Ordu Komutanı Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Birinci Ordu Komutanı'nı arıyor. Orgeneral Dündar'ı. Saat 21.30. O da habersiz. Yani o da Birinci Ordu Komutanı da söylenene göre habersiz. Ve 2 tane askeri araç köprüye gidiyor. Ve sonrasında Binali Yıldırım televizyona çıktıktan sonra özellikle de gece yarısından sonra Erdoğan halkı meydanlara çağrıldıktan sonra Boğaz Köprüsü bir toplanma alanı haline geliyor. Binlerce kişi Boğaz Köprüsü'ne geliyor. İşte iş orada olaylar kontrolden çıkıyor. Yani öncesinde aslında çok bir anormallik yok. Ama asıl ta- problem orada başlıyor ve kan dökülme hadisesi maalesef orada yaşanıyor. Peki o yani kan dökülmesine geçmeden evvel yani oraya çok yakın mesafede birinci Ordu'nun karargahı. Neden acaba birisi bir üst rütbeli gidip orada duruma müdahale etmiyor? Çoğusu askeri öğrenci nihayetinde. Erat belki bir komutan görseler komutan birin geri dönün dese Evet. yapacak. Bu garip değil mi? Hemen oracıkta bir ayağında zaten askeri okul var. Diğer ayağında var. Selimiye Kışlası var. Birinci Ordu'nun karargahı. Birinci Ordu'nun darbeye karşı olduğunu biliyoruz. Yürüyerek bile gitseler yarım saatte oradalar yani. Evet yani şöyle hep söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Bir darbeyi önlemek darbe yapmaktan çok daha kolaydır. Şimdi bu darbe önlenmek isteseydi bunu önleyebilecek onlarca aşama vardı. Bunlardan bir tanesi de Boğaz Köprüsü aşaması. Yani de sizin de söylediğiniz gibi İstanbul'u bilenler bilir. Boğaz Köprüsü'nün iki ayağında askeri tesisler var, askeri kışlalar var. Maltepe'den çıkıp, Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay'dan çıkıp İstanbul Köprüsü'ne gelinceye kadar ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidinceye kadar ki onu da söyleyeyim Boğaz Köprüsü'ne 3, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 5, Üsküdar meydanlarında ve Çevik Kuvveti de toplamda tüm İstanbul'da 21 tane tank. Yani 21 tane tankla siz nasıl darbe yapacaksınız o da ayrı bir soru işareti. Şimdi önlenmek istenmediği çok açık. Eğer siz bu darbeyi önlemek isteseydiniz her aşamasını da önleyebilirdiniz. İstanbul aşaması çok daha enteresan. Çünkü burada net bir şekilde şu planlanıyor. Yani insanlar sokağa çıksın orada kan aksın isteniyor. Çünkü bakın Emniyet Müdürü, Birinci Ordu Komutanı, İstanbul'daki Kolordu Komutanı hepsi toplanıyor Boğaz Köprüsü'nün ayağında. İfadelerinden biliyoruz. Ama müdahale edilmiyor. Yani bakın daha önce de söyledim. Özel Kuvvetler Komutanı Aksakallı gibi buradaki bir akıl şunu planlamış. O gece askerlerle sivil vatandaşları karşı karşıya getirelim ve kan dökülsün planı yapılmış. Bu dörtlü bir araya geliyor. Herhangi bir şekilde müdahale etmiyorlar ve şunu tartışıyorlar. Diyorlar ki askerin karşısına sokağa insanları çıkartacağız. Ve Boğaz Köprüsü'ne binlerce insan toplanıyor. Oradan sonra işte orada kontrolden çıkıyor. Halkın üzerine ateş açılıyor ve işte bahsettiğim gibi 50 küsür civarında şehit var. İşte bu işin bir burada bu aşamadan sonra zaten hani diyorum ya rejim değişikliği, bütün o sistematik değişiklikler, yüz binlerce insanı katlayan tutuklamalar vesaire işte gerekçe hazır. Şehitler var. Boğaz Köprüsü'ne kan döküldü. Zaten adı da ondan sonra Şehitler Köprüsü'ne çevrildi. Önlenebilir miydi? Çok kolay önlenirdi. Yani şimdi Boğaz Köprüsü'nde darbe için Boğaz Köprüsü'nün bir şeridini kapatmanın darbe mantığı aslında hiçbir izahı yok. Hiçbir anlamı yok. Ama kan dökülmesi için çok iyi bir yer, çok ideal bir yerdi. Ve bu işi planlayanlar İstanbul Boğaz Köprüsü'nü bu açıdan çok başarılı bir şekilde kullandılar. Mesela burada soru işaretlerinden bir tanesi şu. Ya yani bakın asker olmaya, uzman olmaya, hukukçu olmaya gerek yok. Bir grup harp okulu öğrencisi, 15-16 yaşında çocuk bunlar. 15-16 yaşında, 17 yaşında çocukları silahsız bir şekilde tatbikat var diye çocukları alıp harp okulunda Boğaz Köprüsü'ne getiren bir irade var. Ya bu çocuklar müebbet ceza aldılar. Bakın önce linç edildiler. Bir grup insanlar o vahşet görüntülerini hepimiz gördük. Silahsız çocuklar yalvarıyorlar ama linç edildiler. Öldürülen insanlar var. Linç edilerek öldürüldüler vahşi bir şekilde. Sonra tutuklandılar. Müebbet ceza aldılar. Bugün 15 Temmuz'da birçok isime, generale, komutana soru bile sorulmadı. Birçok kritik isim yargılanmadı. Ama harp okulu öğrencilerine müebbet hapis cezası verildi. Ya bu akla, vicdana, hukuka uymayan bir durum. Ya bunu nasıl izah edeceksiniz? Boğaz Köprüsü'ne yani düşünsenize şimdi darbe sebebiyle tutuklanan görevden alınan general sayısı 170. 170 generalin emrinde 250 bin kişilik bir
askeri güç var. Ve bu 250 bin kişinin emrinde uçaklar, tanklar, bütün elektronik sistemler, her şey var. Ama onları kullanmıyorsunuz. Sadece 2 tane zırhlı araç, 40 civarında askerle Boğaz Köprüsü'ne çıkarak bir şeridini trafiğe kapatıyorsunuz. Öbür şeridi açık bırakıyorsunuz ki insanlar gelsin, gitsin, devam etsin. Yani bunun akılla mantıkla izah edilen bir tarafı yok. Yani bu tam anlamıyla psikolojik harp hamlesi bu şekilde devam ediyor ve bu şekilde de gitmişler maalesef. Askeri öğrenciler de dediğim gibi e, linç edilerek öldürüldü. Arkasından da müebbet hapis cezası aldı. Yani bunun vicdanları yaralayan bir konu olduğunu da tekrar söylemekte fayda var. Yani o gece 6.000 polis İstanbul'da görevde. Bunu da izah etmek mümkün değil. Bir de şunu söyleyeceğim. Mesela diyor ki Mustafa Çalışkan meclisteki ifadesinde. O gece diyor Emniyet Teşkilatı muhteşem bir performans gösterdi. Benim diyor 40 yardımcım bir tanesi bile esnemedi diyor. Bir tanesi esneseydi darbeciler başarılı olurdu diyor. 40 tane yardım bir tanesi bile esnemedi. Bütün polislerim diyor çok başarılıydı. Herkes darbecilerle cansiper mücadele etti. Okey. Bu herkes şahit zaten buna. Herkesin göz önünde oldu bu olaylar. Peki ne oldu? Darbeden sonra en büyük polis kıyımı İstanbul Emniyetinde oldu. Bu insanlar darbecilerle mücadele etmişti. Bunların mücadele ettiğini hem herkes şahit hem de müdürleri olarak Mustafa Çalışkan bunu mecliste anlattı. Peki Mustafa Çalışkan şunu sormak lazım. Sen emrinin altındaki yaklaşık 10.000 polisi neden tasfiye ettin o zaman? Hepsini sen hazırladın çünkü listeleri. Yani sormazlar mı adama bu canını dişine takıp darbecilere mücadele eden adamları niye darbeci diye tutukladınız? Diyelim ki bu bir cemaat darbesi. Bu cemaatçi polisler niye darbeye hiç katılmadılar? Evet. Bunu yurt dışındaki Türkiye uzmanlarından birisi de çok önemli bir kanıt olarak görüyor. Yani darbeye karşı direnen polislerin tasfiye edilmesini darbenin bir kurgu olduğuna dair veya samimi bir darbe olmadığına dair bir şey olarak İngiltere parlamentosuna da sunmuştu. Ben ama bir şey daha soracağım. Şimdi o gece öldürülenler hem o gece Hilal TV'de izlediğimiz bazı mülakatlar hem halkın kameraya konuşurken şey yaptı. Asker kurşun sıkmadı diyor mesela bir tanesi. Bu şuradan diyor küfür ederek işte siyah bir arabadan diyor bilmem kimler sıktı diyor filan. Mesela sonra bazı görüntüler çıktı. Askerle halk karşı karşıya köprüde. Birisi onların arasından ayrılıyor. Sanırım Kemal Uçar'ın paylaştığı görüntülerde ki ondan sonra tutuklandı Kemal Uçar avukat. Sivil tarafa ateş ediyor. Birkaç kişi devriliyor. Sonra geri geliyor. Sonra çıkıyor tekrar ateş ediyor filan gibi. Böyle bir şey var. Bir de bu ateş etme ile ilgili İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde bir sniper olduğu, yani bu haberlere yansıdı o gece. Bir sniper var, fotoğrafını filan yansıttılar. Hatta ölen o AK Parti'nin reklamcısının da bir sniper kurşunuyla öldüğü. Yani otopsi raporu yayınlanmadı ama eşinin söylemiyle ve eşinin yine ifadesiyle onu öldüren kişinin de öldürüldüğü haber verdiler bize diyor. Onu nasıl yorumluyorsunuz? Yani orada kan dökme meselesinde de soru işaretleri var mı sizce? Şimdi plan kan dökmeye yönelik olduğu için, yani çünkü darbeyi önlemek isterseniz darbecilerin karşısına sivil halkı çıkartarak darbeyi önlemezsiniz. Darbeyi önlemek isterseniz yapacağınız daha büyük bir güçle bastırmaktır. Kaldı ki darbeye katılım Türk Silahlı Kuvvetleri'nin %1,5 Genelkurmay'ın resmi açıklaması. Bunun da yarıdan fazlası askeri okul öğrencisi. Yani bu darbeyi önlemek çok daha kolaydı. Ama onun yerine siyasi irade sokaklara halkı çıkartarak kan dökülmesini, kan döküldükten sonra çünkü her şey çok daha kolay. Yani bugün biz mesela bu soruları sorduğumuz zaman hemen alta şu yorum geliyor. Kardeşim 250 kişi öldü. İşte tam bunu dedirtmek için o 250 kişiyi öldürdüler. Rejim değişim için 2500 kişi ya da 25 bin kişi ölmesi gerekiyorsa öldürürlerdi. Hiç de sorun değil onlar için. Şimdi o geceki... Ve geçen söylediğiniz gibi eğer zaten Zekai Aksakallı'nın talimatlarını dinleseydi her telefon görüşmesini yaptığı kişi belki 40-50 tane daha rütbeli ölecekti yani. Evet yani diyorum ya 2250 değil belki 2500 kişi belki daha fazla kişinin ölümü planlanmıştı. Özellikle Deniz Kuvvetleri bahsinde anlatabilirim. Özellikle Gölcük'teki bir takım gemiler eğer kendilerine verilen o Ergenekon döneminden tanıdığımız bazı subayların kendilerine verdiği talimatı uygulasalardı belki orada Gölcük'te binlerce kişi ölecekti. O başka bir programda anlatırım onu. Şimdi mesela o akşamki birçok şüpheli olaya rağmen kamera kayıtları, balistik incelemeler, silahlara dair detaylı incelemeler yapılmadı. Hala yapılmadı. Ya bu neden yapılmaz? Neden bütün yani şöyle silahların balistik incelemesi yapıldı ama kimin hangi silahtan çıkan kurşunla öldüğü tespit edilemedi. Neden? Çünkü yapılmadı. Ya bakın Kemal Uçar avukat niye tutuklandı? Dedi ki Taksim Meydanı'nda toplanan 58 kovandan 56 tanesi dedi bu askere ait değil. Kim attı peki bu kurşunları?
Şimdi devam edelim. Yani mesela diyor ki işte o televizyonlara yansıyan görüntüler. Mesela bir görüntüde açık bir şekilde kalabalığın içerisinden, karanlığın içerisinden sivil insana ateş açıldığı görülüyor. Görüntüler var, YouTube'da da bulunabilir. Ya bu görüntüleri insanlar 2 yıl sonra gördü. Belki başka görüntüler var ama biz bunları bilmiyoruz. Çünkü müthiş bir karartma var. MOBESE kameraları aynı şekilde, mesela ben bir izleyicim bana bir mail atmıştı. Müşteri bir mailden attığını tahmin ediyorum. Bu programı sorgularken dedi ki metrobüslerin komuta merkezindeki kayıtları kim aldı bir araştırın diye. Mesela metrobüs kayıtları, komuta merkezindeki kayıtlar, metrobüs hatları üzerindeki kameraların kayıtları mesela toplanıp imha edildiği söyleniyor. Doğru mu bilmiyorum ama mantıklı bir teori. Çünkü birçok insan metrobüs hattı üzerinden yürüyerek oraya geldi ya da orada silahlı kimler vardı bilmiyoruz. Mesela Erol Olçak, Allah rahmet eylesin, benim de şahsen tanıdığım isimlerden birisiydi. AKP'nin reklamcısı, Erdoğan'ın yakın arkadaşı. Şimdi diyor ki Yeni Şafak'ta bir röportajda darbeden sonra Ramazan Demir isimli bir vatandaş. Erol Olçak'ın çok yakın arkadaşlarından bir tanesi. Diyor ki Bağlar başında diyor Erol Olçak'la karşılaştık. İfadelerine bakıyorum. Oğlu Abdullah'la birlikte, Allah rahmet eylesin, beraber köprüye doğru yürüdük diyor. Bizim amacımız aslında Cumhurbaşkanımızın evine gitmekti. Altunizhane'ye gelince köprüde tehlikeyi gördük. Köprüye yöneldik diyor. Köprüye gittiğimizde bize biber gazı sıkıldı. Biber gazı beni etkilemediği için hiç aldırmadım diyor. Bunu da anlamadım. Yani biber gazı insanı fena etkiler ama o sırada askerler ateş açmaya başladı. Erol Bey o aslında oğluyla birlikte vuruldu. O saldırıyı beklemiyorduk. Askerlerin bize kurşun sıkacağını beklemiyorduk. Şimdi bu ifade Ramazan Demir'in ifadesinden anlatılıyor. Şimdi bu ifadeye göre Erol Olçak oğlu Abdullah'la birlikte askerlere doğru yürüyordu. Askerler ateş açtı ve şehit oldular. İfade bu. Bugüne kadar da hep bu söylendi bize. Peki bakıyoruz, ifadelerine bakıyoruz. Mesela yine başka bir ifade daha söyleyeyim. Ülke TV'de Mahir Ayabak'ın annesi diyor ki siyah bir transit, oradan halkın üzerine ateş açıldığı söyleniyor. Maalesef sırtından girip oğlumun kalbini parçalayarak şehit ediyorlar diyor. Bu kadının ifadesi. Şimdi Erol Olçak'ın otopsi raporuna bakıyorsunuz. Erol Olçak, hani çünkü az önce söyledim, Ramazan Demir'in anlatımına göre askere doğru yürüdüler. Askerler ateş açtı ve şehit oldular. Ama Erol Olçak'ın ve oğlu Abdullah'ın vücudundan çıkan kurşunlar sırtından girmiş. Askere doğru yürüyorsanız, karşınızda asker varsa siz nasıl sırtınızdan vurulursunuz? İşte bu soruyu sormak lazım. Burada kim? Mesela sniper meselesi. O akşam sniper olduğu söyleniyor. Ama sniper'a dair hiçbir iz yok. Hiç kimse sniper'ı sorgulamadı. O sniper oraya nasıl çıktı? Askerler köprüyü ele geçirdikten sonra o sniper oradan nasıl kaçtı, pardon, darbecilere karşı? Darbeyi bastıranlar o sniper'ı nasıl kaçırdı? Hiçbir iz yok. Hiçbir şey yok. Ve halihazırda belli değil. Ne olduğu ne bittiği sniper'la ilgili. Ama sonuç da şu. O gece Boğaz Köprüsü'nde kan akması istendiği için halk köprüde askerlerin karşısına çıkartıldı. Yani darbecinin darbeye katkısı hiç olmayacak olan bir şeydir askerin köprüye çıkmasının. Arkasından orada kimliği belirsiz kişilerce, çünkü az önce 2 ifade söyledim, başka örnekler de söyleyebilirim. İşte mesela Mini Cooper'dan açılan bir takım silahlı ateşler olduğundan bahseden görgü şahitleri var. Polis görünümlü kişilerin Anadolu yakasındaki kişilere askere doğru ateş açtığına dair bilgiler var. Mesela eşi Nihal Olçak da Erol Olçak'ın eşi diyor ki oğlumu ve eşini bilerek öldürdüler. O karanlıkta, o karambolde Erol Olçak ve oğlunu, hani Erol Olçak bilinen birisi, oğlunu nereden biliyorlar diyelim. Yani bu süreci nasıl yaptılar çok olarak halihazırda aydınlanmış değil. Yani katilleri de bilinmiyor. Böyle bir çalışma maalesef yapılmadı. Bu da şunu söyleyeyim, yani 27 şehidin, oradaki şehitlerin bütün hesabı, kitabı kan akması ve bu sürecin kanlı bir şekilde yönetilmesine yönelikti. Yani darbe Boğaz Köprüsü'nde bir grup askeri çıkartarak 2 asker 30-40 askerle içerisinde harp okulu öğrencileriyle bu işi yürütmek mümkün değil. Sabaha kadar sürdü olaylar. Sabahleyin askerler teslim oldular. Evet, son olarak yani Boğaziçi Köprüsü'nün bir de Erdoğan'ın konuşmasına kadar kaldığını görüyoruz. Sonra koreografik bir şekilde Erdoğan'ın sanki konuşmasını Boğaziçi Köprüsü'ndeki insanlar izlemiş gibi konuşmanın hemen akabinden teslim oldular. O görüntüyü hatırlıyor musunuz mesela? Evet.
Çok Evet. ilginç, sinematik bir şey değil mi? Yani ekranlar birden değişti. Bir tek orası kalmıştı zaten. Oraya havadan, karadan bir müdahale yapılmadı. Bunlar teslim oldu. Sonra o görüntüler, linç görüntüleri başladı. Bu da ilginç değil mi mesela? Yani o adamlar televizyon izlemiyorlar, şey yapmıyorlar. Yani gece boyu en azından hiçbir şeyden haberleri yok. Sabahleyin birden içlerine doğuyor. 8.30 gibi, şimdi uygun bir zaman, teslim olalım diyorlar yani. Yani diyorum ya, bu darbenin her şeyi çok başarılı planlanmış bir istihbarat operasyonu, darbe girişiminin. Yani o bir grup askeri orada, düşünsenize, iki tane zırhlı araç, daha doğrusu zırhlı araç da değil, iki tane askeri araç, ilk çıkanlar için söylüyorum. Sonra tanklar geldi. Birkaç tane, toplamda askeri okul öğrencileriyle birlikte 40-50 kişi toplama. Ya 40-50 kişiyi siz köprüye çıktıklarından 15 dakika sonra etkisiz hale getirirsiniz isteseydiniz. Ama sabaha kadar onlar orada tutuluyor. İnsanlar meydanlara, köprüye getiriliyor. Kan akıyor. Erdoğan konuşuyor. Her şey dediğiniz gibi sinemografik olarak hazırlanmış. Sabah oluyor, gün aydınlanıyor. Kameralar, bütün açılar, her şey hazır ve o bir grup asker sembolik bir şekilde teslim oluyorlar. Yani bunun ne olduğunu anlamak için asker olmaya gerek yok. Bu askeri bir hamle değil. Bu tamamen bir psikolojik harp hareketidir. Ve oradaki hamle, oradaki amaç kan akıtılması sayesinde 15 Temmuz'u daha gerçekçi, daha başka olaylara zemin hazırlaması için, daha gerçekçi hale getirebilmek için. Yoksa dediğim gibi, yani Boğaz Köprüsü'nün bir şeridini trafiğe kapatarak darbe yapmanın hiçbir izahı yok. Evet. Bir izahı var aslında. Yani sosyal medya kullanmayan insan, yani şimdi belki bilmeyenler vardır ama Türkiye nüfusunun 1/4'inin neredeyse yaşadığı bir yer İstanbul. Ve İstanbul'da o vakitte Boğaz'da bir trafik oluşturduğunuz zaman sosyal medya kullanan, kullanmayan, Facebook'u, Twitter'ı olan, olmayan, telefona ulaşım olan herkese orada bir şey olduğunu haber vermiş oluyorsunuz. Çünkü Boğaz Köprüsü'ne tıkanan yüz binlerce insanın, o trafikten etkilenen insanların hemen arayıp haber veriyorlar. Birçoğumuz zaten aslında akrabalarımız, yakınlarımız bu çevirmelere takıldı diye, mesela Boğaziçi'ne takıldı, trafiğe takıldı, şu oldu, bu oldu diye öğrendik. Orada insanlar bilfiil askerleri gördü. Çünkü iki köprü var zaten karşıya geçilecek. Evet. Bu manada aslında çok ideal bir sahne mekanı Yani gibi de duruyor yani. darbe değil ama karşı operasyon için çok iyi planlanmış bir yer. Evet, Çok iyi kesinlikle. planlanmış. Ve mesela söylediğim sosyal medya dediğiniz, hatırlatayım. Mesela Türkiye'de her olaydan sonra sosyal medya kapatılır. Evet. Yani işte kazadan, çünkü hele bir de işin içerisinde bir de iktidarın ihmali falan varsa anında sosyal medya yasak gelir. Bu akşam sosyal medya kapatılmadı, televizyonlar canlı yayınlarda, ele geçiren hiçbir televizyon yok, kapatılan hiçbir yayın organı yok. Sosyal medya aksine iktidar tarafından desteklendi. Hatta insanlara bedava kontür dağıtıldı. Yani bunun neden? Çünkü insanların meydana çıkması, askerlerle, hani çünkü hazırlanan senaryoya göre askerin bu darbeyi, halkın bu darbeyi engellemesi gerekiyordu. Bunu da engellemek için insanlara mesela internet yasaklamak yerine aksine daha da desteklendi ve insanlara bedava kontür dağıtıldı ki bir an önce insanlar meydanlarda toplansın ve plan hayata geçsin diye. O yüzden hani Boğaz Köprüsü'ne asker çıkartmak, düğünler, diğer konular, yani bunların darbe amacına yönelik olmadığı açık. Teşekkür ediyorum. Ben son bir şeyle, Mustafa Çalışkan'dan çok bahsettik, Emniyet Müdürü. Onun bir Evet. ifadesi daha vardı. O gün diyor, tesadüfen her yerde yeteri kadar insan vardı diyor. Tam olması gerektiği kadar halk, Evet. olması gerektiği kadar insan, olması gerektiği kadar şey vardı diyor. Bu da Yani bizim büyük şanslarımızdan biriydi diyor, darbe komisyonuna verdiği ifadede. polislerin o şekilde hazır olması da enteresan bir durum yani. Evet. Ve o hazırlığın kullanılmaması yine ayrı. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Boğaziçi En Köprü... tuhaflıklardan bir tanesi, yine hatırlatayım. Canla başla darbecilere mücadele eden polisler de darbeci diye daha sonra tutuklandılar. Bunu da programımızın içine koyalım. Ben bir isim hatırlıyorum. Sakarya'ya kahraman olarak madalya takılarak gitti ve daha sonra ihraç edildi. Yani darbeyi Evet. durdurduğu için kendisine meclis tarafından madalya verilen insanlardan birisi daha sonra darbeci olarak tutuklandı. Bu, Öyle çok isim bu var. Yani isimleri de tek tek belki bir programın bir yerinde değerlendirmek lazım. Ee, İnşallah izleyicilerimize bir faydası oluyordur. Yani biz aklımıza geldikçe mevcut narratifi sorgulamak için bu yayını yapıyoruz. Yani insanlar belki hep böyle sorular soruyorsunuz, şunu görmüyorsunuz diyebilir ama bizim görevimiz bu manada, bu önümüze konulan
olayı sorgulamak ve bunu yapıyoruz. Bugün de Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan hadiseleri konuştuk. Nereye oturduğunu, ne anlama geldiğini, oradaki ölümleri, şehitlikleri konuştuk. Yani şehit olan insanları konuştuk. Erol Olçağ falan. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hepinize de izlediğiniz için teşekkür ederim.